Herkese merhaba. İstifade ettiren fikirler video serisinin yeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Bugünkü konuğum Mehmet Tek. Mehmet'i birçok kişi tanıyordur eminim. Çünkü yine bizim sektörden Amazon ve e-ticaret üzerine kendisi uzman. Çeşitli eğitimleri, çeşitli videoları var. Bugün ben kendisini konuk ettim. Sağ olsun beni kırmadı. Ankara'dan buraya kadar geldi. Evet. Karlı buzlu yollarda. Gerçekten çok teşekkür ederim öncelikle geldiğin için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Birçok kişi, aslında bizim konseptimiz şu. Birçok kişi, takipçiler merak ediyor. Diyor ki ya bu kişiler, bu insanlar, yani bu işin öğreticisi, işte danışmanı, yani sahnenin diğer tarafında olan insanlar bu işi nasıl yapıyor? Nereden başladılar bu işe? Ya da bu kadar anlatacak şeyi nereden buluyorlar? Nereden öğrendiler? Nereden öğrendi ki bize bu kadar bilgiyi anlatabiliyorlar? Çok kazandıkları için mi ya da çok bildikleri için mi? Benim seni konuk etmemdeki bir amaç da aslında bu. Hepimizin üzerindeki bu soru işaretlerinin cevabını almak. Sadece senin üzerine değil, benim de ve diğer birçok eğitimci, birçok danışmanın özelinde bir sorular soracağım sana. Bize biraz kendinden bahseder misin? Hani Mehmet ne yapar? Geçmişte ne yapıyordu? Bu işe başlamadan önce ne yapıyordu aslında? Çok merak ettiğim kısmı o. Söz sende. Bahsedelim. Yani Amazon tabii şu an bizim en çok yaptığımız işlerden bir tanesi. Şu an Amazon'la alakalı eğitim, danışmanlık ve genel e-ticaretle alakalı eğitim, danışmanlıklar veriyoruz. Yani o süreç hani zaten ben 29 yaşındayım şu an. Üniversiteden mezun olduktan sonra yani girişimci olmak zaten hep istediğim bir şey. İşletme mezunuyum zaten. Hani o yüzden biraz yazılım üzerine çalıştım. Hani kendi üniversite mezuniyetim yazılım olmamasına rağmen yazılım üzerine çalışarak biraz da hani iş kurma, girişimcilik, bir şeyler yapabilme amaçlı. amaçlı. Yazılım öğrendin anlamında. Evet. Yani yazılım projeleri geliştirmek için aslında kendim öğrendim. Nasıl öğrendin? Yani işte Udemy gibi işte online platformlar var. Birçok platform var. İnternette öğrenebileceğiniz kurslar var, online kurslar var. Hani bu biraz daha hani kolaylıkla yapabileceğiniz bir şey değil tabii ki ama biraz çalışma gerektiren bir şey. Ama hani bunları yaptıkça görüyorsunuz ki yani birçok alanda boşluklar var. Yani oradan sonra da hani yazılım öğrenince iş bitmediğini anladım tabii ki. Hani yazılımı öğrendim, tamam, şimdi bir girişim kurayım. Yani birçok genç arkadaşımız bu şekilde ilerliyor zaten. Hani yazılım öğreneceğim, şunu yapacağım falan ama esas işin sonradan hani sermaye, bilgi, eksikler, çözüm bunlar olduğunu anladık. Hani yazılımdan sonra aslında biraz da e-ticaret tarafına girmeye başladık. Yani bu işte bir sermaye gerektiğini düşündüğümüz için yazılım tarafından sonra e-ticarete girme amacımız o oldu. Yani yazılım projelerimiz için sermaye kazanmaktı esas amacımız Amazon'a girerken. Tabii Amazon'a girince hani herkes gibi biz de biraz heyecanlı olarak başladık. Hani tecrübelerle aslında bu işler oluyor. Ama hani eğitimler, birkaç video, bir şeyler yaptık ama hemen girmek istedik. Hani birçok insan da bu şekilde ilerliyor. Mesela araya girdim, kusura bakma. Şöyle bir furya var Türkiye'de. Bu hatta şeyle başladı. Arka planı siyah olan videolar çeken bir çocuk vardı. İsmi neydi? Armağan Kızılcan. Evet. Amazon'la alakalı videolar çekiyordu. Hepimiz izliyorduk, bakıyorduk. Ben ki o zamanlar tabii Amazon'la satış yapıyorum ama hani şey değildim. Bu işin bu şekilde videolar çekilerek işte insanlara anlatıldığı tarafta değildim tabii ki. Sadece ben orada masa başında çalışan, kendi ürünlerini satan bir insandım. Daha sonra işte Ekim Nazım Kaya çıktı ortaya. İşte onun yarattığı izlenim insanlara daha farklı oldu. Ve hep bu furyadan sonra aslında işte Tuğer Akkayalar, Yiğit Tunalar, işte Mehmet Tekler vesaire hep o isimler hep bu furyalardan sonra ortaya çıktı. Yani senin de aklına mesela ilk böyle tamam yazılımdan sonra e-ticarete girmek istedin. Nereden aklına geldi? Yani videolar çekeyim de insanlara eğitimler vereyim. Neden ihtiyaç duydun? Öncelikle zaten hani yapmaya başlıyorsunuz Amazon'la alakalı. Hani ben de Ekim Nazım Kaya, Armağan Kızılcan onları karşımıza çıktı tabii ki. Yani kursunu aldım tabii ki Ekim Nazım Kaya'nın, her Amazon'a başlayan gibi. Kursunu aldıktan sonra hani görüyorsunuz ki herkes bir iş modeli anlatıyor. Burada sıkıntılı noktalar var. Hani dropshipping'de birçok sıkıntılı nokta var. Hani oradan sonra araştıra biraz daha uygun, sürdürülebilir, daha uzun soluklu private label iş modelini öğrendim. İşte marka satma, arbitraj, wholesale iş modellerini öğrendim. Yani Amazon'un büyük bir derya olduğunu aslında anladım ama hani onların da katkıları var tabii ki. Bize Amazon'u anlatmış oldular. Biraz hani Amazon'u tanıtmış oldular. Oradan sonra hani başladıktan sonra yani bu anlatım sürecine geçmek öyle hızlı olmadı. Hani tecrübe kazanarak ve hani biraz da Türkçe kaynak eksiğini hissettik yani. Hani biz de öğrenmek için çabalıyoruz falan. YouTube'a bir yerlere yazdığınız zaman o zaman hani bu kadar içerik yok. Türkçe içerik yok. Hep yabancıları izlemek zorunda kalıyorsunuz. Bu da aslında bir sıkıntı. Yani aslında yine orada bir problemi gördük. Oradan sonra hani öğrendiklerimi paylaşarak başladım aslında. Hani İngilizce veya işte tecrübelerle buradaki kazandıklarımı yavaş yavaş anlatmaya başladım. Hani orada insanların bu kadar isteği olduğunu anlamış oldum aslında. Hani oradaki ilk
bir şeyler yayınlamaya başlayınca bunun daha büyük bir şey olduğunu anladım. Hani daha büyük bir istek var. Hani insanlar öğrenmek istiyor ama nasıl öğreneceği bilmiyor. Yani çoğu kişi de o kadar iyi İngilizce de bilmiyor. Hani öyle bir eksiği görünce hemen hani bu konularla alakalı içerik üretmeye ilk başladığım andan itibaren ilerlemiştim. Yani gerçekten hitabetin çok iyi. Yani anlatmak istediğin konuları çok iyi anlatıyorsun. Ben senin içeriklerini takip ediyorum zaten. Faydalı görüyorum. Eğitici ve öğretici görüyorum. Bu yeteneğe sahip olmak için hani bir kişinin ya öğretmen olması gerekir. Yani ya da işte öğretmen bir aileden gelmesi gerekir. O yüzden merak ediyorum. Ailede var mı öğretmen, eğitmen? Yok öyle bir şey yok ama bu bence şuradan geliyor. Yani çok fazla kitap okumaktan. Kitap işte okuyorsun. çok fazla hani içerik hani insan doldukça sonra taşıyor ya. Evet. Yani çok fazla şey öğrendiğiniz zaman bence bu oradan geliyor. Yani daha rahat kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Evet. Bu bence hani çok fazla kişiye tavsiye edilecek bir şey. Yani daha fazla öğrenmek, daha fazla bilgi sahibi olduğunuz zaman artık hani taşmaya başlıyor denir ya. Hani video çıkması da öyle aslında. Hani ben orada 10 dakikalık video anlatıyorum belki ama ben onu 3 saatte öğrendim. Yani hatta 5 saat, 10 saatte öğrendim. Çabalayarak öğrendim. Belki binlerce dolarımı kaybettim o bilgi için. Hani insanlar bunu 10 dakikada kavuşuyor ama o arka tarafı bayağı dolu. Hani siz de videolar çekiyorsunuz. Hani bir şey üretmek çok zor bu konuyla alakalı. Hani zor olduğunu siz de bilirsiniz. Hani bunun arka planında kocaman bir buzdağı var diye düşünebiliriz. Anladım. Yani bu mesela şimdi soracağım soru benim sorum değil aslında. Genellikle bana da sorulan bir soru. Genel herkesin sorduğu bir soru. Öyle algılayabilirsin. İnsan mesela 3 saatte, 5 saatte ya da bir ayda binlerce dolar para kaybettiği, onu öğrenmek için tırmaladığı bir bilgiyi 10 dakikalık bir videoda insanlara ücretsiz neden anlatır? Bana bu soru çok geliyor da o yüzden soruyorum. Evet. Yani faydalı olmak gibi bir amaç olabilir. Yani insan çünkü kendi yaşadığını başkaları yaşamasını ister. Bu insanın içindeki bir duygu. Evet. Yani ben bunu yaşadım. Hani başta mesela bir örnek alın. Benim YouTube kanalımda da bu video var. Hani biz bir işlemi yapmadığımız için yani maximum order quantity diye bir şey var. Hani Amazon'da. Oraya 1 olarak işaretlemezseniz bütün envanterinizi alabiliyorlar. Bizim getirini aldılar. Yani 377 tane ürünümüzü bir günde aldılar. Yani bu mesela benim yaşadığım bir şey. Bunu anlattım YouTube kanalımda. Kimse bunu yapmaz bundan sonra. Hani bu çok önemli bir şey. Ben 2000 doları o an kaybettim mesela. Ama insanlar şu an onu yapmayacak. Benim için büyük bir mutluluk. Hani insanlara faydalı olmak bu konuyla alakalı. Yani benim yaşadığım birçok problem. Yani bu bir tanesi. Belki binlerce problem yaşadık. Hepsini anlatarak ilerliyoruz biz aslında. Hani bizim yaşadığımız problemleri aslında birçok insan yaşamamış olarak işine devam etmiş oluyor. En çok motive eden şey bu aslında. Çoğu kişi şey diyor ya işte videolarda yapılan işin çok büyük tekniğini anlatmıyor. Küçük bir reklamasyon kısmından bahsediyor. O bölümünü anlatıyor. Asıl bilgi işte eğitim içerisinde saklı. Eğitim satmaya çalışıyor. Eğitime yönlendiriyor gibi bir algı oluşuyor insanlarda ve hep bu şekilde yorum yapıyorlar. Aslında pek de öyle değil. Çok sevdiğim bir söz var benim. O sözü ben şimdi söylemek istiyorum. Her bildiğin her şeyi insanlara anlat. Yani neyi biliyorsan anlat. Hiç eksiksiz anlat. Zaten %90'ı yapamayacak. Ve o yapamayan %90'ın büyük bölümde sana o anlattığın bilgiyi onlara bir daha anlatman için ya da onlara hizmet olarak sunman için senden hizmet almak isteyecekler. Yani böyle çok güzel bir söz var. Bu gerçekten de hani yani bizim gibi bu işi yapan insanlar için yani bu işin danışmanlık tarafında var olan insanlar için de geçerli bir söz bana göre açıkçası. Biz de mesela ki sen de öyle. Türkiye'de birçok büyük firmaya kurumsal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Birçok firmaya bu anlamda hizmet veriyoruz ki bunlar Türkiye'nin en büyük markaları. Gerçekten bunu yapabilecek Türkiye'de sayılı insanlar var. Yani sen varsın, ben varım, o var, bu var. Yani bir elin parmağı bile etmezler büyük ihtimalle. O yüzden hani bildiğimiz her şeyi anlatmamızın sebebi aslında biraz da hem insanlara faydalı olmak hem de bir nebze de olsun bunu uygulayamayacak durumda olan kişilere de bak biz bunu biliyoruz. Sen de bu bildiğimiz bilgi ışığında gel bizimle çalış, ben senin danışmanın olayım demek aslında. Peki Mehmet Tek ne yapıyor? Sadece Udemy'de eğitim mi satıyor? Amazon'da satış yapıyor mu? Yani genel itibariyle ben hani ne yaptığımızı da anlatayım. Hani biraz geçmişi anlattık. Şu an yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi Amazon'la alakalı satışlarımızı yürütmek. Yani büyük oranda çalıştığımız oran bu. Kendi markalarınız mı? Kendi markamızla satıyoruz. Marka olan ürünleri de satıyoruz. 2 iş modelini yapıyoruz şu an çoğunlukla. 2 tane Amazon'da marka tescili olan markamız var. Bunların satışını yapıyoruz. Birinci yaptığımız bu. Türkiye'de de satışlarımız var. Türkiye'de N11, Trendyol gibi platformlar var, pazar yerleri var. Orada da satışlarımızı yönetiyoruz. Ama bunları yapmamız işte aslında birçok insanı bize de teşvik etti. Yani hani dediniz yani YouTube kanalı, Udemy. Hani o bilgilerimizi paylaştıkça aslında insanlar bizden daha fazla öğrenmek istediler. Evet. O konuyla alakalı aslında bayağı bir yol aldık. Yani hani eğitimler vermeye başladık. İşte Udemy'de 140 bin üzeri
öğrencimiz oldu. İşte YouTube'da birçok içerik üretmeye başladık. Oradan sonra danışmanlıklar gelmeye başladı. Yani insanlar bunu izliyor dediğiniz gibi ama hani Udemy'de izleyince o işi yapamıyorsunuz çok fazla. Hani birçok problemle karşılaşabiliyorsunuz. Hani izlediğiniz gibi olmuyor. Birçok ayrıca karşılaşabileceğiniz problem oluyor. Ondan sonra danışmanlık işleri bayağı artmaya başladı. E-ticaretin içerisinde oldukça aslında sonra da zaten benim hani önceden ilk başta anlattım yani yazılım zaten benim esas hedefim. Hani teknoloji şirketi olmak yani benim esas hedefim. Orada da aslında problemi bulduk. Yani e-ticaretle alakalı problemler var, fırsatlar var, boşluklar var. O konularla alakalı işte yazılım projeleri üretmeye başladık. Şu an 2 projemiz aktif. İşte bir tanesi daha var. Hani onu da yayınlamadık. Yani aslında oradaki problemleri çözecek yazılım projeleri üretiyoruz. Hani bu konuyla alakalı rakiplerimiz var. Yani Amazon'da satış yapanlar herkes Helium bilir. İşte Django Scout'ı bilir. Yani bu uygulamalara bir sürü de para veririz. Yani biz bir tanesini de kullanmayız. Helium kullanırız, Django Scout'ı kullanırız, Viral Launch'ı kullanırız. Yani hepsine ayrı ayrı para veririz mesela. Hani bu konuyla alakalı yazılım projeleri üretiyoruz. En azından Türk satıcılar yabancılara para vermesin. Hani düzgünce kullanabilecekleri Türkçe arayüzlü bir uygulama olsun diye. Hani e-ticarette veriler üzerinden nasıl satış yapılabilir? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de de yine bu konuyla alakalı çalışmalarımız var. Türkiye platformlarıyla alakalı da yazılımımız var. Aslında bunları yapıyoruz biz çoğunlukla. Türkiye'de Türk pazar yerlerinde benim en başarılı gördüğüm ve yakından takip ettiğim Ne Satılır var zaten. Evet. Yani sizin yaptığınız yazılımda zaten Amazon üzerinde çok başarılı, inanılmaz bence ürün bulma konusunda. Ben tabii ki birçok yazılım inceledim, birçok yazılım kullanıyorum, hatta ücretli yazılımlar kullanıyorum. Ki bazı yazılımlar ciddi ücret istiyorlar. Yani sadece 30-40 dolarla da iş bitmiyor. Onlara kadar kullandım. Ama gördüğüm şu, sizin yazılımda daha niş, böyle en azından hani dediğin gibi sorunları törpülemiş, direkt böyle hedefi gösteren bir hale bürünmüş. Bu gerçekten takdir ederim. Çok da güzel. Peki Amazon'da satıyor musunuz ürün? Evet. Kendi markalarınız mı yoksa arbitraj mı, dropshipping mi? Nasıl bir Yani az satış önce modeli? şey yapmıştık hani Ekim Nazım Kaya'dan sonra hani dropshipping eğitimi aldık ama oradan sonra bu işin çok yapılamayacağını anlayarak marka yaratma, private label'a geçtik. Dediğim gibi şu an Amerika'da 2 tane tescilli markamız var. O ürünleri satıyoruz. Bir de marka ürünleri de Amazon'a satıyoruz. Yani Türkiye'den bulduğumuz ya da Amerika'daki toptancıdan aldığımız arbitraj ve wholesale iş modelini yapıyoruz. Yani ikisi yarı yarıya diyebiliriz. Ama hani bazısının iyi noktaları var, bazısının kötü noktaları. Yani bunu zaten kanallarımızda çok anlatıyoruz. Birisi uzun dönemli. Hani marka yaratma işi biraz uzun soluklu bir şey. İlk 3 ay, 4 ayda çok fazla bir geri dönüş alamazsınız. Ama markanızı yaratınca kar marjları çok yüksek. Arbitraj, hani kendi markanız değil de başkalarının markalarını sattığınızda da orada biraz kar marjları düşük olur. Toptancıdan uygun aldığınız zaman kar marjı olur. İkisini de yapıyoruz. Yani Amazon'da uygun olabilecek, sürdürülebilir hangi iş modeli varsa onları yaparak ilerliyoruz. Peki bu arbitraj ve wholesale iş modelinde ürünleri bulurken, yani ürünleri bulmak için kendi yazılımınızı kullanıyorsunuz yoksa farklı bir yazılım kullanıyor musunuz? Yani orada yine şeyler var. Tactical arbitraj gibi yazılımlar var ama bu da tam aslında istediğimizi karşılamıyor. Yani online arbitraj tarafını biraz karşılıyor ama wholesale, yani böyle markaları bulup hangisinde fırsatlar var, hani dünyadaki markaları kıyaslayacağınız çok böyle tam istediğimizi karşılayan bir yazılım yok. Bu konuyla alakalı çözümlerimiz de var. Kendimiz bir şeyler yapıyoruz yine. Aslında şu an manuel olarak bir şeyler buluyoruz ama bu çok rahat yazılıma dökülebilecek bir durumda. Aynen. O konuyla alakalı Emperazon'a bu tür araçlar eklemeyi düşünüyoruz. Yani arbitrajcılar da çok yazdı bize. Hani private label için güzel. Arbitraj için de işte atıyorum Neutrogena ya da işte IKEA ya da başka markalarda orayı incelesin bizim adımıza. İşte karlı ürünleri bizim karşımıza getirsin. Biz bunu satalım. Hani dünyada yapılan şeyler bunlar zaten. Anladım. Bu konuyla alakalı bayağı istek var. O konu üzerine de çalışacağız. Peki şunu merak ediyorum. Amazon'da mı daha çok kazanıyorsun ki bu Amazon satıcıları bunu hep sorar çünkü. Evet. Yoksa işte Udemy eğitimleri ya da danışmanlık vesaire, hangisi terazide daha ağır basıyor? Yani bunlar aslında farklı farklı iş modelleri. Tabii ki. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şey şu aslında. Yani biz fiziki olarak bulmadık. Yani ölçeklenebilir diye bir tabir var ya, scalable. Yani ölçeklenebilir işler kurmak istiyoruz. Mesela yazılım bunlardan bir tanesi. Emperazon yazılımı. Yani şu an 1000 kişi kullansa da 1 milyon kişi kullansa da benim maliyetim çok daha artmıyor. Ama gelirim çok daha artıyor. Yani yazılım teknoloji şirketlerinin, Facebook'un, işte Google'ın büyümesinin şeyi de bu aslında. Yani bizim kurmaya çalıştığımız sistemler aslında biz olmadan da büyüyebilecek. Çok fazla emek, yani şu an mesela 15 kişilik bir ekibimiz ama belki 500 kişilik iş yapıyoruz. Yani çok fazla insana ihtiyaç duymuyor. Mesela danışmanlık tarafını çok büyütmek istemiyoruz. Çünkü yani danışmanlık geldiği zaman o insana hizmet sunuyorsunuz ya. Doğru. Bir kişi ona bağlanmış oluyor. İşte 100 kişi danışmanlığa gelse biz kaldıramayız. Ama yazılım böyle değil. Eğitim de böyle değil. Yani ben Udemy eğitim koyuyorum. Sonrasında sadece soru cevaplıyorum. Hani ekstra yaptığım bir şey yok.
Yani bu ölçeklenebilir işler. Hani koyduğunuz, bunun mesela şu an İngilizcelerini de yapıyoruz. Yani Udemy'deki eğitimlerimi İngilizceye çevirip İngilizce'de yayınlıyoruz. Şu an hani ben onu çalışıyorum. İşte diyelim bir hafta eğitim hazır. Ondan sonra yapacağım bir şey yok. Hani bu işler güzel bir şey. Hani Evet. siz olmadan da, hani Warren Buffett'ın bir sözü var ya, uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsanız ölene kadar çalışmak zorunda kalırsınız diyor Kesinlikle. ya. Yani bu tür iş modellerini kurmak lazım. Biz de bunları hepsini ayrı ayrı kuruyoruz. Şu an mesela ben buradayım. Benim işlerim arkada yürüyor. Şu an mesela refresh edeyim. Satışlar olmuş olabilir. Amazon'da, Evet, işte evet. Udemy'de, atıyorum yazılımlarda. Hani birçok şey oluyor. Hele yani Amazon tarafı gece satıyor. Yani çoğunlukla gece insanlar refresh yapıyor hani hesabını. Bu çok güzel bir duygu. Yani şu an bizim hepsi seviyeli olarak, hani birbirleriyle kıyaslama gerek yok pek fazla. Hani hepsinin ayrı ayrı ağırlıkları var. Şu an daha çok biz ölçeklenebilir işlere odaklanmaya çalışıyoruz. Doğru bir hamle. Zaten dropshipping yapanlar da bilir. Gece mesela telefon uygulaması da çıksa o dırın dırın ses Evet. uygulama vardı ya, uyutmaz insanı. Evet. Bir dönem ben de çünkü dropshipping bayağı bir ağırlık vermişim popüler olduğu zamanlarda. Ama tabii kendi markanı yaratma kısmı bence daha kıymetli, daha değerli geliyor bana. Arbitrajda da problemler yaşayabiliyorsun. Yani arbitraj yaparken işte doğru ürünü bulmak gerekiyor, işte doğru markayı bulmak gerekiyor. Yanlış yaparsan, hata yaparsan Amazon hesabını kapatabiliyor. Evet. Gerçi aynı şey private label'da da, yani kendi markanda da olabiliyor ama en azından daha düşük bir riski var. Peki kendi markasını yapmak isteyen, Amazon'da kendi markasıyla satış yapmak isteyen insanlar bunu merak eder. Ki ben de merak ediyorum, ki ben de sürekli farklı satış yöntemleri, farklı satış taktikleri uyguluyorum kendi markam için. Senin bize böyle katacağın, ya farklıdır diyebileceğin şöyle bir satış taktiği var private label'da dediğin bir yöntem var mı? Bunu merak ediyorum. Yani private label iş modeli zaten hani uzun soluklu bir iş modeli. Evet. Yani matematiği belli aslında. Hani ürünü farklılaştırmanız lazım. Güzel çalışma yapmanız lazım. Ürünü Amazon'da listelemede kaliteli yapmanız lazım. İşte lansmanı sadık müşteri kitlesi elde edecek şekilde yapmanız lazım. Yani işte ben giveaway yaptım, 8 tane günlük dağıttım. İlk sayfaya geldim, sonra PPC yaptım. Artık Amazon herkes böyle yapıyor. Yani Evet. bir ManyChat'ten bot yapıp sadık müşteri kitlesi elde edip ya da Instagram hesabı yapıp sadık müşteri kitlesi elde edip ikinci, üçüncü ürününde acaba sen hani lansmana faaliyet ayırmadan da ön sayfaya gelebiliyor musun? Yani esas fark yaratacağı noktalar bunlar. Yani bir YouTube kanalı açıp işte ürün tanıtımı yaptığınız, işte kendi ürünlerinizi tanıttığınız bir YouTube kanalı var mı? Yani insanlar sadık müşteri kitlesi oluşturduğunuz zaman çok daha sizi seviyor. Yani hani sizi seven müşteriler olsun. Yani ürünü oluşturdum, işte fark yarattım, güzel satışlara ulaştım. Sonra başka bir satıcı o farkı o da yaratır ve başarılı olur, geçer gider. Nasıl sıyrılacağız oradan? Yani sonuçta İşte- fark yaratmak gerekiyor. Burada aslında satış kısmında da fark yaratmak lazım. Yani Amazon hani Türkiye gibi değil. Türkiye'de yeni e-ticarete başlıyor herkes. Amazon taktiklerini Türkiye'de uygulayın, çok başarılı olursunuz. Daha hani bunları bilen yok. Hani giveaway, işte ne bileyim yorumları ekleme, işte bir şeyler Evet. yapma. Hani Türkiye'deki satıcılar Amazon taktiklerini çok bilmez. Ama Amazon'da artık bunlar oldu. Amazon'da listesi kötü ürün göremezsiniz artık. Bitti yani o. Artık işte dediğim gibi hani dışarıdan trafikle kendi trafiğinizi oluşturmak, sadık müşteri kitlesi oluşturmak. Yani hani benim YouTube kanalımda ManyChat videoları var. Hani çok insanların önemsemediği konular ama esas önemli olan konular onlar. İşte Instagram hesabı büyütmek. Yani bir Instagram hesabı olan bir satıcı o hesapta yeni bir ürün ortaya çıkardığı zaman direkt lansmanı yapıyorsunuz. Sürekli lansman için para harcamanıza gerek yok. Amazon'a PPC reklam vermenize gerek yok bir süre sonra. Yani fark yaratacak nokta aslında sadık müşteri kitlesi oluşturmak private label'da. Aynen öyle. Şimdi ManyChat'i ben bir YouTube videosunda anlatmıştım. Nasıl kullandığını, ne olduğunu detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Aşağıya bir yorum gelmişti. Şöyle bir yorum ve çok da mantıklı. Yani cevap veremedim o yoruma. Dedi ki işte seller.tools diye bir web sitesi var ki ben biliyorum bunu, ki hepimiz Evet. biliyoruz. Zaten bu web sitesine sen parasını veriyorsun. O yapıyor. senin yerine ManyChat üzerinden zaten ürünlerini tanıtıyor. Ben bir daha tutup da niye sosyal medya reklamlarıyla uğraşayım bedava ürün dağıtmak için? Öyle bir yorum yazmış kişi. Ben de dedim haklı. Yani haklı dedim kendi kendime. Sonuçta bunu kolaylaştıran bir sistem. Ki ManyChat dediğimiz uygulamada sosyal medyaya reklam veriyorsun. İnsanlar tıklıyor. Tıklama başına para ödüyorsun. O bedava ürünü almaya da biliyor kişi. Bazen bedava verdiğin ürünü veremiyorsun bile. Almıyor. Maliyet yaratıyor sana. Baktığın zaman birim başına işte $8, $9 maliyet yaratmış. Ben ne yapayım? O zaman gideyim Seller Tools'a birim başına $2,5 para harcayayım. Gideyim bu ürünün Seller Tools üzerinden dağıtayım diyorum ben de mantıken. Bilmiyorum bu konuda haklı mıyım, haksız mıyım? ManyChat'in farklı bir faydası mı var yoksa bize? Şöyle bir şey var. Şimdi Seller Tools'dan yaptığımızda o kitle Seller Tools'un kitlesi.
kendi ManyChat botumuzu yaptığımızda o kitle aslında bizim kitlemiz oluyor. İstediğimiz zaman tekrar mesaj atabiliyoruz. Yani bir kere aslında o maliyete katlanıyorsunuz. Sonrasında o sizin kitleniz. Yani istediğiniz kadar mesaj atabiliyorsunuz. Tabii bunun hani birçok parametresi var ama hani istediğiniz zaman mesaj atabiliyorsunuz. Yani bir Instagram hesabı kurmuş olmak gibi. Hani neden işte Selin Ciğerci aylık 64 milyon TL kazanıyor mesela? Çünkü Instagram hesabı işte birçok hesaptan satış yapıyor. Yani sadece Trendyol'un satışlarıyla buna ulaşmıyor yani. Hani influencer marketing bunlar da çok önemli. Hani bir satıcı farklılaşmak istiyorsa influencerlarla bazı çalışmalar yapabilir. Hani bunu Türkiye'de çok fazla kişi yapmaya çalışıyor. Yurt dışında da bu çok fazla olabilecek bir şey. Hani farklılaşmak için sadık müşteri kitlesi yoksa sizin işte müşteri kitlesi olan insanlara reklam vermek lazım. Bu şekilde bazı çalışmalar yapılabilir. Kesinlikle. Ben bir de senin eğitim içeriklerine ManyChat'le alakalı bölümü izledim. Yani bence Türkiye'de en iyi bilenlerdensin ManyChat'i. O yüzden gerçekten ağzına ve eline sağlık. Çok güzel anlatmışsın ManyChat'i. Açıklayıcı anlatmışsın. Zaten senin anlatma tarzında o var. Yani gerçekten hiç bilmeyen birini anlatır gibi anlatıyorsun. Bu gerçekten güzel, anlaşılır ve net kılıyor senin anlattığın teknik detayları ki bu videoyu ilk defa hani Amazon'la ya da e-ticaretle alakası olmayan kişiler izlediği zaman bunlar ne konuşuyor diyecektir muhtemelen. Ama azıcık bu işin içinde olan insanlar zaten ne dediğimizi anlayacaktır. Tabii Amazon'da satış yapmak ya da farklı e-ticaret platformlarında satış yapmak herkesin hayali, birçok kişinin hayali. Zaten bu hayal buralara sürüklüyor insanları. Yani bir hayalin içine düşüyor kişi. Diyor ki ya ben Amazon'u öğreneceğim, ya ben e-ticareti öğreneceğim. İşte aylık 4-5 bin lira maaş alıyorum. Bu işten kurtulacağım. Kendi işimi kuracağım. Zengin olacağım. Şu olacak, bu olacak. Herkesin hayali bu. Ne yapıyor? Gidiyor Udemy'den eğitim alıyor. Oradan eğitim alıyor. Ona para veriyor, buna para veriyor. Denemeler yapıyor. Başarısız oluyor. Para kaybediyor bile üzerine. Yanlış hamleler yapıyor. Yani bir türlü insanlar doğru yönlendirilemiyor. Yani insanları tabii doğru yönlendirmenin en güzel yolu biraz da insanlara aslında bilgiyi nereden edineceğini en iyi şekilde onlara yol gösterebilmek. Ki bana göre bu da YouTube'dur. Yani YouTube'da zaten bir kişi oturduğu zaman A'dan Z'ye her şeyi öğrenebilir. Yani illa İngilizce bilmesine de gerek yok. Videolar zaten altyazıyla çıkıyor, Türkçe'ye çeviriyor, otomatik Türkçe altyazıyla okuyabiliyor, anlayabiliyor yabancıların videolarını. Kaldı ki senin YouTube kanalında da mesela Mehmet Tek yazıp YouTube'dan bakabilirsiniz. Birçok şeyi anlatıyorsun sen zaten. Yani Udemy'deki içerik tam oradaki daha teknik detay belki ama kanalından da anlatıyorsun, bahsediyorsun ki ben de öyleyim. Birçok şeyden bahsediyorum, anlatıyorum, yol gösteriyorum ki buradaki amacımız da zaten insanları doğru yönlendirmek, doğru bilgilendirmek, onları yanlış yollara sapmasını engellemek, yanlış insanlara sapmasını engellemek. Umarım başarılı oluyoruzdur. Ya ben seni dediğim gibi çok takdir ediyorum, çok beğenerek de takip ediyorum. O yüzden tanıştığımıza da çok memnun oldum gerçekten. Teşekkürler. Ben de aynı şekilde. Yani attığınız bütün videoları ben de izlemeye çalışıyorum çoğunlukla. Yani birbirimizden faydalanmak lazım diye düşünüyorum. Hani Kesinlikle. bilmediğimiz başka bir şey olabilir. Yani açıkça şunu söyleyeyim mesela. Sizin anlattığınız bir bilgiyle ben yaklaşık 20 bin dolar falan kazanmışımdır. Yani bunu net olarak söyleyeyim. Benim anlattığım bilgi. Evet, Hangisi o ben de kazanıyorum. Gerçekten böyle bir bilgi anlattınız. Bunu şimdi söylemeyeyim. Bu bilgi bence çok önemli. Tamam. Bu anlattığınız bir bilgiyle biz bir şeyler sattık ve 20 bin dolarlık bir satış yaptık. Bence çok önemli. Hani benim yaptığımla da belki beni dinleyen bir insan da belki binlerce dolar para kazanıyor. Kesinlikle. Bence hani bu çok önemli bir şey. Bir insana belki bir hayat kazandırıyorsunuz. Şu an hani Türkiye'nin durumu ortada. Dolarla hani 1000 dolar bile kazansanız Türkiye'de 2-3 asgari ücret ediyor. Evet. Yani o yüzden hani bence çok faydalı olduğunu düşünüyorum bu tür videoların. Birçok insana da faydalı olacaktır inşallah. Umarım. Yani insanların ekonomik özgürlüğü kendi ellerinde. Kendileri yaratıyor bazı şeyleri. Tabii ki biz burada yol gösterici oluyoruz. Elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Çok teşekkürler tekrar katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Umarım bol bol sıklıkla görüşürüz. Evet. Ankara'dan buraya kadar da geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Çok Teşekkür memnun oldum ederim. tanıştığıma. Ben de. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizin de benzeri hikayeleriniz varsa ki bu bir e-ticaret hikayesi olabilir ya da bir girişimcilik hikayesi olabilir. İlla başarılı bir hikaye olmak zorunda değil. Başarısızlık hikayesi de olabilir. Hiç fark etmez. Videonun yorumlar bölümüne yazarsanız bir gün belki sizi de konuk edebilirim. Burada karşılıklı sohbet edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.